Şimdi Ermenistan'da bir Yezidi tapınağına geldim. Burası Erivan'dan yaklaşık 30 kilometre kadar uzaklıkta. Otobüsle gelmek mümkün. Böyle haşmetli, güzel bir tapınak yapılmış buraya. Tapınağın içerisine girdim. Genel olarak bir şey yok burada. Şöyle bir platform var. Burada dua etmek isteyenler gelip şu bezde düğüm yapıyorlar. Yine tavus kuşu sembolü her yerde var. Tapınağın birçok noktasında IŞİD'in Yezidilere yönelik yürüttüğü soykırım faaliyetini sembolize eden bazı heykeller dikilmiş. Bu da onlardan bir tanesi. Yezidilik Orta Doğu'da ortaya çıkmış dinlerden. Yahudilere benzer bir şekilde kendilerinin Allah tarafından seçilmiş bir kavim olduğunu iddia ediyorlar. O yüzden sonradan Yezidi olmak mümkün değil. Yine ilginç bir nokta din dili Kürtçe. Kutsal kitap Mushaf-ı Raş Kürtçe yazılmış bir kitap. Aynı zamanda dinin birçok mensubu Kürtçe konuşuyor. Şu an çoğunlukla Irak'talar. Zaten kutsal tapınakları Laleş'te orada bulunuyor. Ermenistan'da da sanırım 50.000 kadar nüfusları var. Burada bu tapınak civarında köylerde ikamet ediyorlar. Goris'e bununla gideceğim. Bunu şu an Erivan'da Güney Otobüs Terminali'nde bulabilirsiniz. 7 kişinin dolmasını bekliyoruz. Şimdi yolda bir yerde durduk benzin almak için. Aynı zamanda şoför dinlenme molası verdi. Şu karşıdaki dağ Ağrı Dağı. Ama hava biraz kapalı olduğu için tam görünmüyor. Goris'e ulaştım. Burası güzel, küçük bir şehir. Herkese Goris'ten yeni bir günden selamlar. Dün biraz geç saatlerde buraya ulaştım. O yüzden hiçbir yere çıkmadım. Direkt hostele geldim. Kaldığım hostel de şurası. Lovely Hostel.
Güzel, temiz bir hostel. Şimdi Goris'i keşfetmeye başlıyoruz. Şimdi öncelikle ya bir banka ya da bir döviz bürosu bulmam lazım. Sanırım Goris'i gezmek için şu an yeterli dramım yok. Erivan'da havalar çok sıcaktı. Burada havalar buz gibi. Yolda gelirken hatta böyle hava bayağı sisli oldu. Yollar sisle kaplandı. Bir yandan da kar yağıyor. Yine Goris merkez yollara nispeten biraz daha sıcak. Ama yine Erivan'a göre ciddi derecede soğuk. Burası Tatev'in Kanatları adında bir teleferik. Buradan Tatev Tapınağı'na ulaştırıyor sizi. Burası dünyanın en uzun teleferik hattıymış. Bu teleferik Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. Burası gerçekten güzel bir yer. Bu Tatev Manastırı da miladi 9. yüzyıldan kalma bir yapı. Daha sonra eklemeler 14. yüzyıla kadar sürmüş. Daha doğrusu kilise de dememek lazım. Böyle bir külliye gibi. İçerisinde üniversite veya başka yapıların olduğu bir yer. Fotoğraflarda çok güzel görünüyor. Bakalım gerçek halinde göreceğiz birazdan. Biletimi aldım. Devam ediyorum. Also das heißt 5,752 meters long. Yeah, about 3.5 miles. Tatev Manastırı'na ulaştım. Çok güzel bir görüntü var. Fotoğraflardaki kadar güzel. Burada dikkat ederseniz çevresinde surlar var. Bu tarihte birçok kez saldırıya uğramış, yıkılmış. 1931'de de
bir deprem geçirmiş burası. Deprem sebebiyle tamamen yıkılmış. Daha sonradan yeniden yapılmış. Kilisenin bir de içine girdim. Bu arada Ermenistan'ın bağımsızlığı da yine bu manastırda ilan edilmiş. Bunlar Hınzoresk mağaraları. Eski dönemlerde insanlar burada yaşıyorlarmış. Bugün Goris'ten ayrıldım. Şu an Kohvirab Manastırı'na gidiyorum. Ermeniler için çok önemli bir manastır. Hemen Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunuyor. Şu karşıdaki Ağrı Dağı. Devam edelim. Çok iyi görünüyor. Burası aslında 17. yüzyılda yapılmış bir kilise ama Hristiyanlar için bir haç merkezi. Önemi de şuradan geliyor. Ermenistan'da Ermeniler arasında Hristiyanlığın yayılmasında öncü olan Aziz Gregor, Ermeni kralı tarafından burada bir kuyuda hapsedilmiş. Anlatıya göre Aziz Gregor kuyuda toplam 14 sene kalmış. O yüzden burası
Ermeni Hristiyanlar nezdinde kutsal bir yer. Şu an Ağrı Dağı tamamen bulutların arkasında kaybolmuş durumda. Şu gördüğünüz yer Ermenistan-Türkiye sınırı. Zaten hemen ileride minareler görünüyor. Ağrı Dağı'nın hemen arkası Bazit Ağrı. Iğdır da şu tarafta kalıyor. Aras Nehri iki ülke arasında sınır kabul edilmiş. Ermenistan ve Türkiye arasında. Böylece bu videonun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.